yılımıza maalesef dünya coşku dolu bir barışla giremedi. Sıkıntılı girdi. Özellikle Orta Doğu bu sıkıntının başını çekti diyebilirim. Ve tüm dünya liderlerinin Orta Doğu'ya bakışı gecikmeli oldu. Ve şu anda Orta Doğu'daki sıkıntıları süratle giderebilmek için yeni girilen ateşkes süreciyle birlikte inanıyorum ki Orta Doğu'da 1300'e yakın sivil öldü ve 5000'e aşkın sivil yaralanmış vaziyette. Gazze'nin tamamıyla altyapısı çöktü. Üst yapı ciddi hasarlar görmüş vaziyette. Buna yönelik olarak biz liderler Orta Doğu barışına nasıl bir katkıda bulunacağız? Bunun gayreti içerisinde olmamız lazım. Ve biz Türkiye olarak her an Orta Doğu barışı noktasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Temenni ediyorum ki Davos buluşması bu noktada da önemli bir sıçramaya vesile olsun. And that is what specifically needs to be done to prevent the Middle East peace process from slipping back yet again. Öncelikle ne yapılması gerektiğine dair sorunun cevabını vermeden bir durum tespitini yapmamızda fayda var. Önce durum tespiti yapacağız ki ondan sonra da ne yapılması gerektiğini ortaya koyalım. Durum tespitini ben 40 yıl öncesinden başlamıyorum. Durum tespitine sadece Haziran 2008 sürecinden başlamak istiyorum. Haziran 2008 sürecine baktığımız zaman bir sözlü ateşkes ortada. Ve bu sözlü ateşkes süreci içerisinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değildi. Fakat 6 aylık bu sözlü ateşkesin süresi bitince o süre içerisinde herhangi bir roket atışı, füze, bu tür şeyler olmadı. Ancak İsrail tarafının bu arada ablukaları kaldırması, ambargoları kaldırması gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar kaldırılmadı. Gazze, Filistin adeta bir açık hapishanedir. İnsanlıktan tamamıyla tecrid edilmiş, adeta bir hapishane olarak görev görmekte. Yani herhangi bir kapısından siz Filistin'e bir sandık domates sokmaya çalışsanız İsrail'in müsaadesine tabidir. İsrail müsaade etmedikçe siz Filistin'e bir sandık domates sokamazsınız. Burada önce bir insan olarak konuşuyorum. Bir de başbakan olarak konuşacağım. Ben İsrail'i ziyarete gittim. Oradan Filistin'e geçiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak yarım saat Ramallah kapısında bekletildim. Arabamın içinde. Eşimle birlikte. Arkadaşlarımla birlikte. Ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak biz bugüne kadar İsrail'den gelen herhangi bir diplomata en tepesinden en aşağısına kadar kapılarımızda böyle bir şey uygulamadık. Önce bunu neyle izah edeceğiz? Buna bir bakmamız lazım. İşin bir diğer boyutuna baktığımızda bu olaylar anlatılırken ben Sayın Olmert'e soruyorum. Diyorum ki Sayın Olmert, madem bu füzeler atıldı, peki bu atılan füzelerde herhangi bir ölüm var mı? Bana verdiği cevap hayır, yok. Ama füze atılıyor. Bu nasıl füze ki atılıyor, ölüm yok? Nasıl iş bu? Kalitesi vesaire bunlardan bahsediliyor. Ama bu 6 aylık süre içerisinde 28 tane Gazze'de Gazze'li, Filistinli öldürüldü. Bu 6 ayın sonunu söylüyorum.
Ve bunun arasında da oralarda hastanelerde elektrikler kesildi. Gıda yok. Kampanya maalesef felaket bir şekilde gidiyor ve biz daha operasyonlar başlamadan önce Türkiye olarak buraya insani yardım göndermeye başladık. Süreç zaten o zaman başlamıştı. Şimdi hepimiz birlikte şurada insan olarak düşünelim. Bakın şunu peşinen söyleyeyim. Ben antisemitizmi bir insanlık suçu olarak gören liderim. Böyle bir başbakanım. Bu noktada zulme uğradığında fark etmez. Benim için insan olmasıdır. Ortak paydası budur. Böyle yaklaşırım insana. Ve burada da böyle yaklaşmanın gayreti içerisinde olur. Ve bütün bunlarla birlikte biz insani yardım gönderiyoruz. 15 gün kapılarda bekletiliyoruz. Kızılay 15 gün kapılarda bekletildi. Biz yardımlarımızı içeri rica, minnet, görüşerek, konuşarak ancak sokabildik. Ve süreç içerisinde de aynı sıkıntıları yaşadık. Bunları Sayın Perez biliyor veya bilmiyor, bilemem. Ama diplomatlarımız kendi aralarında bu süreci hep devam ettirdiler, görüştüler. Demokrasiyi konuşuyoruz ya, ileri demokrasi diyoruz ya, hep demokrasiden yanayız ya. Madem demokrasiden yanayız, o zaman bu demokratik mücadeleyi vermiş, halkın iradesiyle seçilmiş olanları bir defa saygıyla karşılamak durumundayız. Severiz veya sevmeyiz. Ve şu anda o seçilenlerden meclis başkanı sizin elinizde esir. Bu hükümetin bakanları sizin elinizde esir. Milletvekilleri sizin elinizde esir. Gelin dedim, burada bir paket yapalım. Daha önce Sayın Abbas'a gösterdiğiniz o jesti burada da gösterin. Siz de bunları serbest bırakın. Dedi ki biz bunları serbest bırakırsak Mahmut Abbas kriz geçirir. Böyle deyince peki dedim. Elinizde çocuklar var esir. Kadınlar var esir. Gelin bunlardan bir paket yapalım, bunları serbest bırakın. Dedi ki yarın arkadaşlarımla görüşeyim, size döneceğim. Ve 27 Aralık hala dönecek ve 27 Aralık'ta bombaların Gazze'ye inmeye başladığını gördük. Ne oldu? 1200'e aşkın sivil öldürüldü. Bunların içinde çocuklar var. Bunların içinde kadınlar var. Bu insanlar öldü. Ne oldu? 5000'i aşkın yaralı var. Orantısız bir güç kullanımı var. Soruyorum sizlere. İnsanca düşünelim. Başımızı şöyle iki elimizin arasına bir alalım. İsrail'in elindeki silah gücü, kitle imha silahları da dahil, acaba zerresi Gazze'de var mı? Filistinlinin elinde var mı? Soruyorum sizlere. Bir şey biliyorsam kesinlikle yok. Ama burada bir orantısız güç kullanımı var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı, karar aldı. Durdurulması için. İsrail açıklama yaptı. Tanımıyorum dedi. Peki bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, az önce Sayın Ban Ki-moon da söyledi. Bakın Birleşmiş Milletler'in binaları bile vuruldu. Okulu bile vuruldu. Okullar, camiler, hastaneler vuruldu. Bütün bunlar yapılırken insanlık ne yaptı? Seyretti. Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya 5'ten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleriyle bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. İsrail bu ablukaları kaldırabilecek mi? Yani kapıları insanlığa açacak mı? Kapıların insanlığa açılması lazım. Bu insanlar hapishanede mi yaşayacak? Eğer biz Cenevre Sözleşmesi'ni kabul ediyorsak
biz insan hakları evrensel beyannamesini kabul ediyorsak, eğer insanca bir yaşama saygı duyuyorsak, önce bu kapıların açılması lazım. İnsanlar bir yaşam hakkını bir defa görebilmesi, bunu yaşayabilmesi lazım. Bir diğer adım, deniliyor ki silah girmesin. Silah girmeyecekse, eğer bu tünellerin ucu Mısır'daysa, o zaman Mısır oradan içeriye giriyorsa silah sokmasın silah. Bu da bir ortada bir gerçek. Fakat eğer biz Filistin'i farklı bir devlet olarak görüyorsak, bu konuda, bu soru da enteresan bir soru. Bana öyle geliyor ki burada da bir tuzak yatıyor. Helpfuls. This has been a powerful and passionate debate. It's a debate that could go on tonight for hours, but we've already gone well past our closing time. Mr. Prime Minister, with apologies to Prime Minister Erdogan. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Well, you know. 1 minute. 1 minute. Okay. 1 minute. But I'm going to hold you to the 1 minute, please. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan 2 kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır. Tankların üzerine çıkıp da Filistin'e girdiğim zaman kendimi mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız olmuştur. Ve bana sayılar veriyorsunuz. İsim de veririm. Merak edenleriniz vardır belki. Şu zulme alkış tutanları da ayrıca kınıyorum. Çünkü bu çocukları öldürenleri, bu insanları öldürenleri kalkıp da alkışlamak, öyle zannediyorum ki o da ayrı bir insanlık suçudur. Bakınız, burada bir gerçeği bir kenara atamayız. Ben şurada çok not aldım. Ama bu notların hepsini cevaplayacak fırsatım yok. Fakat ben buradan sadece size 2 söz söyleyeceğim. Prime Minister, we can't start the debate again, please. We just don't have time. Excuse me. Sözümü kesmeyin. With apologies, we really do need to get people to dinner. Tevrat 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Burada öldürme var. 2, bakın bu da çok enteresan. Gilad Atzamoni, İsrail barbarlığı zalimliğin de çok ötesinde bir şey. Bir Yahudi. Bunun yanında İsrail ordusunda askerlik görevini yapan Oxford Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü Avi Shalom, İngiliz gazetesi Guardian'da şunu söylüyor. Haydut devlet vasfını kazandığını belirtiyor. I want to ask you to defer to our host. Sana çok teşekkür ediyorum. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. To our host. Çok teşekkür ediyorum. To our host. Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. 6. maddesinde der ki öldürmeyeceksin. Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor.
Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereği. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Bunu da böyle bilirsiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsun. Olmaz. Burada herkese aynı dakikayı verirler, ona saygı duyarım. Ama herkese aynı dakikayı vermedikleri zaman ona saygı duymam. Nitekim burada aynı dakikayı vermemişlerdir. Ve gördüğünüz gibi Şimon Perez'i 25 dakika konuşturmuşlardır. 12 dakika bizi konuşturmuşlardır, beni. Ve ondan sonra da söz kesmek üzerine bina edilmiş olan bir anlayış. Yani bu kadar önemli bir konuyu görüşeceğiniz bir yerde kalkıp da bunu yarım saate 35 dakikaya sıkıştıramazsınız. Perez bir de Ve bağırarak bundan sonra konuştu. da Davos'a katılmam. Bir de bağırarak konuştu. O da suçluluk psikolojisi bir gereği. Suçlu olan var. Suçun yoksa niye bağırıyorsun? Var mı?